Ne Yapsak'tan merhabalar. Bir Ne Yapsak ajandasıyla daha birlikteyiz. Bu hafta yine Ne izlesek de başlayalım istiyorum. Çünkü sevilen bölümlerden bir tanesi Ne izlesek. İlk olarak size önermek istediğim birkaç yıl önce izlediğim böyle boş zamanlarda biraz böyle keyfiniz yerine gelsin, motivasyonunuz artsın istiyorsanız bu film iyi bir alternatif olabilir. Netflix'te Tırmanış. Fransız bir film. Fransa'da yaşayan Senegal asıllı Fransız bir genç bir kıza aşık oluyor ve onu etkilemeye çalışıyor. Kız da diyor ki ona öylesine Everest'e tırmanırsam belki düşünebilirim diyor. Bu da Everest'e tırmanmaya karar veriyor ve bir plan yapıyor ve o plan yavaş yavaş işlemeye başlıyor. Gençlerin o enerjisini, kafalarına koyduklarını yapma durumları eğlenceli bir şekilde anlatılmış. Gerçek bir hikaye olması ayrıca çok önemli elbette. Dolayısıyla bence bu zamanlarda hazır gençlik bu kadar gündemdeyken onların başarıları, onların hayalleri, onların imkansızı gerçeğe dönüştürme hırsı, istekleri, tüm bunları konuşuyorken, onları anlamaya çalışıyorken bence Tırmanış rahat rahat izleyebileceğiniz, keyif alacağınız çıtır çıtır bir film. Netflix'te izleyebilirsiniz. İkincisi de hazır böyle gençlerden bahsediyorken tabii burada genç bir delikanlının sevdiği kızı etkileme hikayesi vardı Tırmanış'ta. Bu sefer de genç bir kızın neleri başarabileceğini, tek başına neleri başarabileceğini anlatan başka bir filme geçelim. O da Netflix'te Denizlerin Kızı. Avustralyalı azimli bir genç kız tek başına yelkenle dünyayı dolaşıyor ve hayallerinin peşinde koşarken pek çok korkuyla da yüzleşiyor. Bu da dediğim gibi bu zamanlara uygun, gençleri anlatan, onları anlamamızı sağlayan filmlerden bir tanesi. Bu filmle ilgili, Denizlerin Kızı ile ilgili en çok dikkat çeken, evet hikaye etkileyici, bir başarma hırsı, tek başına işte dünyayı dolaşma hayali falan. Herkesin öyle hayalleri vardır dünyayı dolaşmak gibi ama burada oldukça enteresan bir hikaye anlatılıyor ve çok güzel görüntüler eşliğinde anlatılıyor. Dolayısıyla Denizlerin Kızı'nın görüntü yönetmeninin de oldukça iyi iş çıkardığını söylemek mümkün. Deniz seviyorsanız, denizde geçen filmleri seviyorsanız bence iyi bir alternatif. Netflix'te Denizlerin Kızı. Bu da gerçek hikaye. Bunu da izlemelisiniz. Bunların hepsi gerçek. Zaten gençler söz konusu olunca gerçek olmaması imkansız. Olmayan şeyleri oldurur gençlik. Neticede bunu da görmüyor değiliz değil mi günümüzde de? O yüzden bu filmleri önerdim zaten. Bu ikisine bayılacaksınız. Denizlerin Kızı'nda denizde geçtiğini söylemiştim. Bir de sadece bir takside geçen bir filme ne dersiniz? New York'ta bir gece takside geçiyor. Tek mekan filmlerini seviyorsanız bence çok iyi bir alternatif. Zaten Sean Penn'in olduğu her film iyidir. Bu da onlardan bir tanesi. İki yabancı insanın birbirine neler anlatabileceğini, hatta bir insan tanıdığı bir insana asla o kadar kendini açmaz ve asla o kadar gerçekçi bir şekilde kendini ifade etmez. Sean Penn zaten bir bölümde bunu da ifade ediyor. Bu şekilde anlatıyor. New York'ta bir gece kaçırılmaması gereken, mutlaka izlemeniz gereken bir film. Buradan New York'tan Roma'ya geçmeye ne dersiniz? New York'ta bir gece, yanlış hatırlamıyorsam 2024 yapımıydı. Daha yeni bir film. Şimdi Roma'ya gidelim. 1950'lerin Roma'sına gidelim. Tarihte, zamanda bir yolculuğa çıkalım. Siyah beyaz bir film. Geçenlerde daha çok yeni izledim. Bana çok iyi geldi. 1950'lerin Roma'sı ve tabii ki Audrey Hepburn. Çok güzel bir kadın. Çok güzel bir kadın mı bilmiyorum aslında, yani izlerken kadın güzellikten ziyade o aurası çok iyi, zarafeti zaten tartışılmaz. Dolayısıyla Roma Tatili 1953 yapımı bu filmi, hatta siyah beyaz olduğu için biraz da beni de çocukluğuma götürsün istediğim için orijinal dilinde değil Türkçe seslendirmeyle izledim. Normalde bunu yapmayız, hiç istemeyiz hatta. Ama o seslendirmeler beni çocukluğuma da götürdüğü için özellikle ben öyle izlemeyi tercih ettim. Tabii siz bilirsiniz ama kült bir film, mutlaka izlemişsinizdir. Ama tekrar izlemek de insana iyi geliyor. Özellikle hani böyle sıkıldığınız, bunaldığınız anlarda zamanda yolculuk için de güzel bir alternatif. Roma Tatili de Netflix'te yayınlanıyor ama aynı zamanda Apple TV, Google Play'den de izleyebilirsiniz. Aslında geçen hafta bu filmi söyleyecektim ama bir şekilde atlamışım. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz gündeme uygun oyunlar, tiyatro oyunları ve filmler seçmiştim. Bence o gündeme uygun filmlerden, yani şu içinde bulunduğumuz günlere uygun izlesek
bir şeyler çıkarabileceğimiz filmlerden bir tanesi. Belki izlemişsiniz ama izlemediyseniz Edebiyat ve Patates Turtası Derneği'ni mutlaka izleyin. O da kendinizi iyi hissedeceğiniz, biraz kafanızı dağıtacak ama gündemden de çok uzaklaşmayacağınız, bir amaç uğruna nasıl farklı yollar bularak hareket edebileceğinizi ve amacınıza ulaşabileceğinizi anlatan her zaman bir yolu vardır. Yani o karanlıklardan aydınlığa çıkmanın her zaman bir yolu vardır. Burada Edebiyat ve Patates Turtası Derneği de o yolu sanatla, edebiyatla buluyor ve çok da iyi anlatılmış. Dolayısıyla Patates Turtası Derneği, Edebiyat ve Patates Turtası Derneği izleyin. Seveceksiniz. Bu kadar film önerdikten sonra tabii ki 11-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Ne kaldı şurada? Haftaya başlıyor İstanbul Film Festivali. İstanbul Film Festivali'nin biletleri uzun zamandır satışta. Hala festivalin içeriğine bakmadıysanız bakmanızı ve bir an önce de biletlerinizi almanızı öneriyorum. Çünkü İstanbul Film Festivali yıllardır herkesin böyle ilgiyle takip ettiği, herkesin gençliğini orada bıraktığı festivallerden bir tanesi. Bu sene nerede? Beyoğlu Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Şişli'de Sinevam Premium, Stiz Nişantaşı'nda 3 ve 7. salonlarda, Kadıköy'de Kadıköy Sineması'nda ve Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinema Evi'nde, Paribus Cineverse Nautilus'ta izlenebilecek. İstanbul Film Festivali. İstanbul Film Festivali ile ilgili önümüzdeki hafta daha geniş bir anlatımda bulunacağız. Hatta bu konuyla ilgili konuklarımız da olsun istiyorum. Becerebilirsek tüm bunları, bir zaman bulabilirsek, becerebilirsek bu gündemin içerisinde İstanbul Film Festivali'nin detaylarına gireceğiz. Ama biletler satışta. Siz bir göz gezdirin. İstanbul Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarından ya da iksv.org.tr adresinden bakabilirsiniz. Biletleri alabilirsiniz. Çünkü festivalde kült yapımlar var, usta yönetmenler, genç yetenekler ve pek çok da her yıl olduğu gibi farklı bölümler var. Her bölüm her yıl açılmayabiliyor. O bölüme uygun filmler yeterli sayıda olmayabiliyor. O yüzden filmler farklı başlıklar altında da sergilenebiliyor. Bu yılki başlıklar altında da Kerem Aya'nın, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Aya'nın yine harika seçkileri var. Önümüzdeki haftada bunları ayrıca belki Kerem'le konuşuruz. Kerem'i misafir ederiz. Ayrıca bir program yaparız. Çünkü İstanbul Film Festivali her zaman bunu hak ediyor. Film Festivali'nden sonra Ankara'ya gidelim istiyorum. Çünkü geçen hafta çok fazla değinememiştik Ankara'da neler var neler yok diye. Bu sefer bu hafta biraz daha ayrıntılı olarak Ankara'da neler var diye bir bakalım. 39. Ankara Müzik Festivali Ensemble Oroki konseri var. 5 Nisan'da saat 20'de tarihi salonda. Oroki adını bir Japon efsanesindeki 8 başlı ejderhadan alan Lahey merkezli bir topluluk. Ankaralılar için, farklı müzikleri sevenler için bence iyi bir alternatif. 5 Nisan saat 20'de bu konseri izleyebilirsiniz. Ankara'dan hızlıca İstanbul'a dönelim. Ve İstanbul'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Suçsuzlar Çağı, Suçlular Çağı oyununu önermek istiyorum. Suçsuzlar Çağı, Suçlular Çağı İstanbul Devlet Tiyatrosu 4 Nisan'da oynandı. 5 Nisan'da saat 15 ve saat 20'de, 6 Nisan'da saat 15'te AKM Tiyatro Salonu'nda olacak. Ne anlatıyor Suçsuzlar Çağı ve Suçlular Çağı? Hukukun işlemediği totaliter rejimlerde suçun herkese bulaşarak anonimleşmesi ve suç kavramının keyfileşmesi üzerine metaforik bir oyun sunuyor diyor oyunun açıklamasında. Çok merak ettim doğrusu bu totaliter rejimlerde suçun herkese bulaşarak anonimleşmesi hikayesini. Hemen Uçan Hollandalı demek istiyorum. Yeri geldikçe ben Uçan Hollandalı'yı öneriyorum ama Uçan Hollandalı yine 5 Nisan tarihinde Türk Telekom Opera Salonu'nda sergilenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin gösterisi 5 Nisan'da saat 15'te. Bence bir planınız yoksa 5 Nisan'da saat 15'te Uçan Hollandalı kaçmaz. İnşallah ben kaçırmayacağım. 5 Nisan'da bir kez daha izleyeceğim. Yine Türk Telekom Prime kahve konserleri var. Bu kahve konserlerini denk geldikçe mutlaka söylemek istiyorum. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'nde ve farklı müzik repertuarından seçkilerle yapılıyor bu konserler ve keyifli bir hafta sonu. Kahve var, müzik var, daha ne olsun diyorum. Türk Telekom Prime kahve konserleri Barok'tan Çağdaş'a 5 Nisan'da saat 11'de Türk Telekom Opera
Fuaye'de gerçekleşecek. Hatta şöyle yapın bence 5 Nisan'da saat 11'de Barok'tan Çağdaş'a bu kahve konserlerini dinleyin. Ondan sonra da arada bir yemek yersiniz, bir şeyler atıştırırsınız. Saat 15'te de Uçan Hollandalı'yı izlersiniz. Bence süper fikir diye düşünüyorum. Tabii ki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler bunlarla bitmiyor. Bellini Oda Şarkıları. Opera tarihine damga vuran bir besteci olarak tanıdığımız Bellini'nin Oda Şarkıları 19. yüzyıl İtalyan müziğinin zarif melodik geleneğini ve insana dokunan yalınlığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor demiş yazan arkadaşlar. Bellini Oda Şarkıları İstanbul Devlet Opera ve Balesi 6 Nisan saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda. Renklerin Sessiz Dili Sanat İyileştirir etkinliği de Renklerin Sessiz Dili Sanat İyileştirir Ceren Gökçe bireysel sergisi 2-8 Nisan tarihleri arasında saat 11 ile 18 arasında Atatürk Kültür Merkezi çok amaçlı salonda görülebilir. Bu Warhol'la ilgili daha önce çocuklarla ilgili pek çok etkinlikten bahsetmiştik ama büyükler için de Warhol dünyası ve pop art'ın ikonu başlıklı bir yine etkinlik var Atatürk Kültür Merkezi'nde. Andy Warhol biliyorsunuz modern sanatın en önemli, en ikonik isimlerinden bir tanesi ve ona adanan Warhol'un dünyası pop art'ın ikonu sergisine de ev sahipliği yapıyor bir süredir Atatürk Kültür Merkezi. 4 Mayıs'a kadar da devam edecek Atatürk Kültür Merkezi'nde müzik platformunda bu görülebilir. Picasso severseniz, meraklıysanız Pablo Picasso resimden seramiğe bir serüven etkinliği de var. Yine AKM Galeri'de yer alan Pablo Picasso resimden seramiğe bir serüven sergisi. Ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Pablo Picasso resimden seramiğe bir serüvende 4 Mayıs'a kadar ki çok da süre kalmamış bence bu ay daha 4 Mayıs'a var demeyin çünkü 28 Eylül'den beri bu sergi var. Uzun sergilerin öyle bir handikapı var. Nasıl olsa gideriz deriz ama gitmeyiz. Ama acele edin 4 Mayıs 2025'e kadar AKM Galeri'de de Pablo Picasso resimden seramiğe bir serüven 170 eserin bulunduğu bu sergiyi gezebilirsiniz. Atatürk Kültür Merkezi'nden çok da uzağa gitmeden hemen İstiklal'in girişindeki Fransız Kültür'e gidelim. Institut Français Türkiye ve Mini Opera işbirliğiyle 14 Nisan Pazartesi günü Odysseus konferans serisi kapsamında Fransız yazar Leyla Slimani'yi ağırlayacak. Ve ücretsiz olan bu etkinliğe ama önceden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Kayıtlar da açıldı. Fransız Kültür Merkezi'nin internet sitesine girerek oradan kayıt yaptırabilirsiniz. Leyla Slimani söyleşisi 14 Nisan Pazartesi günü saat 18.30'da Mino Pera'da. Yine Institut Français'nin Kukla Tiyatrosu var. 9 Nisan Çarşamba saat 16.30'da. Bunda da kendini koyun sanan Kurt Luno'nun cadı ile ufak bir tartışması üzerine gelişen olayları izliyoruz. 7 Mayıs'a kadar Luno ve Cadı adlı gösteri kütüphane ekibi tarafından hazırlanan bu 15 dakikalık gösteri 2 yaş üzerindeki tüm çocuklar için izlenebilir. Yine İstanbul'daki Fransız Kültür Merkezi'nde çocuklar için başka bir gösteri de Mister. Mister 2, 9 ve 16 Nisan Çarşamba günü saat 16.45'te. Bu da çocuklar için Gizem adında bir köpeğin hikayesini anlatıyor. Mister de zaten yani yanlış bilmiyorsam gizem demek. Çocukların ilgisini çekecek bir film. Yine kütüphanede diğer bir film gösterimi de 5, 12, 19 Nisan saat 11.30'da 5 yaş ve üzeri çocuklar için Bonjour le Monde. Bonjour le Monde bir nehir kıyısında 10 tür hayvan doğuyor, yaşıyor ve birbirlerini evcilleştiriyorlar. Hepsi birden merhaba dünya diye bağırıyor. Bonjour le Monde. Komedi yazarlığı atölyesine ne dersiniz? Yani seviyorsanız yazarlığı, komediyi. Bence şehir tiyatrolarının çağdaş oyunda absürt komedi yazarlığı atölyesi sizin için iyi bir alternatif olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi Tiyatrist işbirliğiyle Rock Winlick'in Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı atölyesini seyirciyle buluşturuyor bu kez. 14, 15 ve 16 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi stüdyolarında saat 11 ile 14 arasında sanatseverlerle buluşacak.
Kontenjan sınırlı olduğu için 8 Nisan Salı gününün saat 18'e kadar kısa özgeçmişinizle birlikte katılım taleplerini cgsm.atölye@ibb.gov.tr adresine mail atabilirsiniz. Yani bence meraklıysanız böyle şeylere hazır fırsat varken katılabilirsiniz. Şimdi buradan araya böyle bir atölye çalışması girmişken farklı bir festivale sizi götürmek istiyorum. Geçen hafta da bundan bahsetmiştim. Tekrar hatırlatayım istiyorum çünkü tarih giderek daha da yaklaşıyor. SOHFest, Show of Hands Festival 2025, Anı Yaşamaya Davet konseptiyle 23-26 Nisan tarihleri arasında Artel İstanbul'da gerçekleşecek. Farklı müzik türlerini buluşturmayı amaçlayan, farklı müzik türlerini, farklı müzisyenleri buluşturan bir festival bu. Ve doğaçlama müziğe odaklanıyor. Yani farklı müzisyenler doğaçlama üzerinde farklı konserler gerçekleştirecekler. Ama sadece konserler değil, atölye çalışmaları, paneller, film gösterimleri de olacak. Ki Artel'in fiziksel olarak zaten bina o şekilde yapıldığı için güzel de bir mekan. Tüm bu festivalin hakkını vermek için Artel'in tüm salonlarını, tüm donanımını kullanabileceğiniz, tecrübe edebileceğiniz bir festival. Show of Hands bir müzik buluşması, SOHFest. İzmir'e gidelim. Her hafta mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nden bahsetmeye çalışıyorum. Geçen hafta da bahsetmiştim sanırım ama hatırlatmak istiyorum. Çünkü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali önemli bir müzik festivali. Çünkü barok müzik festivali her zaman her yerde bulabileceğimiz bir festival değil. Dolayısıyla kıymetini bilmek lazım. Ne zaman başlıyor? 7 Nisan'da başlayacak. Leandro Marziotti ve İzmir Barok birlikte bir konser verecekler. 7 Nisan'da Küçük Salon'da saat 20'de. Daha sonra 9 Nisan Çarşamba günü saat 20'de yine Küçük Salon'da Cello Duo konseri olacak. 19 Nisan Cumartesi günü saat 20'de Aydınlanma Çağında Trio Sanat konseri var. 26 Nisan Cumartesi günü yine saat 20'de Muhteşem Signora konseri gerçekleşecek ve 27 Nisan Pazar günü saat 20'de Barokest Marton Bonsai konseriyle de 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali sona erecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde aynı zamanda bu sanat merkezinin bir de senfoni orkestrası var. 10 Nisan Perşembe günü Nil Venditti şefliğinde konserde Elvin Oksaganiyev solistliği üstlenecek ve hem Nil'in muhteşem şefliği, Elvin'in muhteşem performansı eşliğinde Ahmet Adnan Saygun Senfoni Orkestrası İzmirlilere unutulmaz bir gün yaşatacak bence. Nil bu kez İzmir'de. Biliyorsunuz Cemal Reşit Rey konser salonunda Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın şefi, ilk kadın şefi Nil Venditti. Burada da inanılmaz konserler veriyor. Çok eğlenceli ve çok bilgilendirici. Bu sefer İzmir'de olacak Nil. 11 Nisan Cuma günü saat 20'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Ertuğrul Köse anısına İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verecek. 12 Nisan Cumartesi günü de kıymetli sanatçımız Aşık Veysel için bir anma konseri gerçekleştirilecek. Ve 16 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da da Olten Filarmoni Orkestrası bir konser verecek. 18 Nisan'da ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri var saat 20'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde. Şehir tiyatroları. Evet, geçen hafta pek çok özel tiyatrodan çok güzel oyunlar önermiştim. Yine tiyatro bölümüne geçerken şehir tiyatrolarıyla başlayalım. Biliyorsunuz her hafta söylüyorum, şehir tiyatroları İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 110 yaşında. Ve Savaş ve Barış var. O kült eser, o kült oyun 9-12 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Gök Kubbe 16 yaş üstü için, onu da hemen altını çizelim. O yaşlardaki çocuklara oyun izletmek kolay değil. Hazır varken Gök Kubbe 9-12 Nisan tarihleri arasında Kağıthane Sadabat sahnesinde. Yaftalı Tabut yine 9-12 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde olacak. Tartufe 9-12 Nisan tarihleri arasında Ümraniye sahnesinde. Ben Medea Değilim 9-12 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. İkinci Perdenin Başı 12 Nisan'da
Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak. Buradan özel tiyatrolarımıza bakalım, oralarda neler var. Moda sahnesinde Hizmetçiler var. 23, 24, 25 Nisan'da saat 20.30'da. Kozmik Korku ya da Brad Pitt'in paranoyaya kapıldığı gün 3, 4, 5 Nisan ve 6 Nisan'da oynanacak. Yine moda sahnesinde Şirreti Evcilleştirmek oyunu 18-19 Nisan'da 20.30'da, 19-20 Nisan'da da 16'da, 5 Nisan'da Bursa'da olacak, 26 Haziran'da da Ankara'da. Ve Dastas'a geçelim. Dastas'ta da Cyrano var saat 20.30'da 5 Nisan'da, 7 Nisan'da Joseph K. var, 9 Nisan'da Dublörün Dilenması var, 11 Nisan'da Titus Kompleks var, 12 Nisan'da yine Titus Kompleks var. 14 Nisan'da Canavar, 15 Nisan'da Kediler Bataklığı'nda, 20 Nisan'da Ayna ve bu şekilde Dastas'ın oyunları devam ediyor. Dastas'tan sonra Tiyatro Emhal'e bakalım. Biliyorsunuz Tiyatro Emhal'de daha önce de bahsetmiştim. Nezaket Erdoğan'ın muhteşem tek kişilik performansıyla sevgili Arsız Ölüm Dirmit oynuyor uzunca bir zamandır. 5 Nisan'da sevgili Arsız Ölüm Dirmit Ankara Ata sahnede olacak. 17 Nisan'da Ses Tiyatrosu'nda, 21 Nisan'da Diyarbakır Sezai Karakoç sahnesinde, 26 Nisan'da tekrar İstanbul'da Unicol'da ve 28 Nisan'da Dastas'ta oynayacak Nezaket sevgili Arsız Ölüm Dirmit'i. Kumbaracı 50. Yine sevdiğimiz tiyatrolarımızdan Kumbaracı 50. Kumbaracı 50 Salıncağı mümkün olduğunca bahsetmek istiyorum. Çünkü çok beğenilen oyunlardan bir tanesi Salıncak'ta. Salıncak 5 Nisan Cumartesi günü Alan Kadıköy'de, 10 Nisan Perşembe günü Fişekhane'de olacak. Timsah Ateşi. Timsah Ateşi benim sevdiğim oyunlardan biri. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sezondur oynuyor. 28 Nisan'da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde, 14 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak Timsah Ateşi. Şimdiden biletleri alabilirsiniz. Sergilere geçmeden önce Borusan Filarmoni'den biraz bahsetmek istiyorum. Evet, bu ayki konserlerine daha var ama Mayıs'ta Borusan Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul'da dinleyeceğiz. Çünkü Nisan ayında 4-11 Nisan tarihleri arasında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Birleşik Krallık turnesine çıkıyor. Bu turnelerin Londra ayağına ben de katılacağım. Size Londra'dan Biffo'nun oradaki konserini anlatmaya, orada da çeşitli röportajlar yaparak da oradaki atmosferi aktarmaya çalışacağım. Bir Türk Senfoni Orkestrası'nın böyle uzun bir turneye çıkması gerçekten çok kıymetli. Salgından önce Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası böyle turnelere çok çıkardı, her yıl derlerdi. Araya bir salgın girmişti. Tekrar eski günlere geri dönüyor. Biffo ve Birleşik Krallık turnesiyle 4-11 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta olacak. Ama Borusan Müzik Evi'nde neler var? Çünkü Borusan Müzik Evi'nde de farklı müzikleri, farklı grupları, farklı sanatçıları bulabileceğimiz bir yer. Borusan Müzik Evi'nde 8 Nisan'da Timuçin Şahin Kuartet var. 6 Nisan'da Francesco Berzatti, Martux Creu var. Evet, Borusan Sanat'tan, Borusan Müzik Evi'nden, İstiklal Caddesi'nden İş Kulelerine gidelim şimdi. İş Sanat'ta The Tiger Lilies var. 24 Nisan'da saat 20.30'da. Opera, şanson, vaudeville, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lilies tiyatral performanslarını bu kez İş Sanat'ta İstanbullular için sahneleyecek. 24 Nisan saat 20.30'da. İş Sanat demişken İş Bankası'nın İstiklal Caddesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle bizlere armağan ettiği o güzel müzedeki Tat ve Sanat sergisini gezmişsinizdir muhakkak. Ama gezmediyseniz mutlaka gezin. Hatta bununla ilgili sevgili Gül İrepoğlu kurucu küratör, müzenin kurucu küratörü Gül İrepoğlu'nun çok güzel hem söyleşileri de oluyor bu müzede, İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde. Hem de bir sertifika programı var şu anda başlayan. Onlara da katılabilirsiniz. Ama burada İş Bankası Resim Heykel Müzesi bu hafta ücretsizdi. 1-6 Nisan tarihleri arasında çocuklar ara tatilde rahat rahat gezebilsinler diye. Hala fırsatınız var. 6 Nisan'da da müze ücretsiz ziyaret edilebilir, gezilebilir. Aynı zamanda Gül İrepoğlu'ndan
bahsetmişken köklerinden günümüze Türk resmini izlemek sertifika programı 5 Nisan'da başlıyor. 12 Nisan, 19 Nisan, 26 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs'ta cumartesi günleri 11 ile 13 arasında bir sertifika programı düzenliyor Profesör Doktor Gül İrapoğlu. Meraklıysanız resme ben güzel bir sertifika programı olduğunu düşünüyorum. Hatta güzel bir fırsat, katılabilirsiniz. İş Sanat'ta hazır oradayken ondan bahsetmişken 12 Nisan Cumartesi günü Pat Pat Patara müzikli çocuk oyunu var. Ve aynı zamanda 13 Nisan Pazar günü yine saat 15'te aynı oyun Pat Pat Patara müzikli çocuk oyunu sergilenecek. 17 Nisan Perşembe günü Charles Chamber Artist var saat 20.30'da ve biraz önce söylediğim gibi 24 Nisan Perşembe günü The Tiger Lilies. Mayıs'ı da zaten daha sonra konuşuruz, onları anlatırım. İş Sanat'tan sonra Pera Müzesi'ne geçmek istiyorum. Pera Müzesi'nde de hepimizin çok seveceği bir sergi var. Kahve Molası sergisi. Kahve molanızı Pera Müzesi'nde verebilirsiniz. Hem bir kahve molası verip hem de sihirli meyve olarak Etiyopya'da keşfedilen 15. yüzyılda Yemen'den Osmanlı topraklarına ve daha sonra da Osmanlı'dan Avrupa'ya giden kahvenin ve daha sonra orada pek çok sanat ve kültür olayını da tetikleyen kahvenin hikayesini Pera Müzesi'ndeki Kahve Molası sergisinde görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu sergi kapsamında kahvenin 40 yıllık hatırı rehberli tur serisi de var. Bu tur serisine de katılıp daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz sergiyi. Bu rehberli turlar 30 dakika sürüyor ve bunun içinde kontenjan sınırlı olduğundan resepsiyon@peramüzesi.org.tr posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Diğer bir sergi önerim de Arter'de. Arter'den henüz ben de gezmedim ama yakın zamanda gideceğim inşallah. Heykel olma teşebbüsü. Şubat ayında açılmıştı. Devam ediyor. Selen Hansen küratörlüğündeki bu sergi Heykel olma teşebbüsü. Alman sanatçı Franz Erhard Wolter'ın sergisi 1960'lardan bu yana ağırlıklı olarak kağıt, baskı, boya ve kumaş olarak ürettiği yapıtlarını Arter'de Selen Hansen bir araya getiriyor. Buradan da Arter'den hemen yeni açılan başka bir sergiye geçelim. Önümüzdeki günlerde başka şeylerde de izleyeceksiniz röportajlarını. İstanbul Modern'de Ömer Uluç, oldukça geniş bir Ömer Uluç sergisi açıldı. Ufuk çizgisinden öteye. Ufuk çizgisinden öteye sergisi Ömer Uluç'un bu modern zaman seyyahı olarak da andığımız Ömer Uluç'un sergisi 21 Mart'ta açıldı. 12 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Oldukça uzun ama her zaman söylediğim gibi bu kadar uzun sergilerde daha çok var, nasıl olsa giderim demeyin. Gidin, oldukça geniş ve bizim bildiğimiz Ömer Uluç'un o kült eserlerinin yanı sıra daha önce görmediğimiz, çok da bilmediğimiz eserleri de var. Üstelik tam İstanbul Boğazı'nın yanında. Biliyorsunuz Ömer Uluç denizi çok seviyor ve daha çok deniz temalı eserleriyle de tanıyoruz kendisini. Ama bu sefer orada heykelleri de var. Onlarda da deniz kokusu, deniz teması hakim tabii ki. Ama hayatının farklı dönemlerinde etkisi altında kaldığı farklı tarzlarda da ürettiği eserleri de bulabileceksiniz. Dediğim gibi bununla ilgili daha geniş bilgiyi önümüzdeki günlerde İstanbul Modern Baş Küratörü Öykü Özsoy'dan dinleyeceğiz. 300'ün üzerinde eser var bu sergide. Gez gez bitmez. O yüzden geniş, rahat bir gününüzde gezmenizi tavsiye ederim. Evet, bu hafta da konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından filmlere kadar pek çok etkinlik önerisinde bulundum. Önümüzdeki hafta yine başka bir Ne Yapsak ajandasında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi haftalar.